Mecha Chameleon ilk bakışta arkadaşlarınızla takılıp geçeceğiniz basit bir saklanmaç oyunu gibi görünebilir. Fakat bu yapım oyun dünyasının geçirdiği devasa kabuk değişiminin en somut örneklerinden birisi. Çünkü artık oyunlar oyuncunun ne kadar oynayacağına göre değil, yayıncının ekranına ve bizim izleme alışkanlıklarımıza göre tasarlanıyor. Sektör artık oynatmanın değil, izletmenin peşinde. Peki derin mekanikleri olmayan bu oyun nasıl oldu da sosyal medya algoritmalarını tek gecede ele geçirdi? İşte izleyeni oynayanından kat be kat fazla olan o oyun ve yeni nesil reaksiyon ekonomisinin anatomisi. Ben Mahir Sere. Videoya hoş geldiniz. Oyun dünyasında saklambaç ya da bilinen adıyla prop hunt mantığı yeni bir şey değil. Yıllarca Garry's Mod sunucularında oyun alanındaki bir sandalyeye, bir çöp kovasına ya da küçücük bir elmaya dönüşüp arayan kişiyi kanser etmeye çalıştık. Klasik prop hunt formülü son derece basitti. Haritadaki bir nesnenin kılığına gir, doğru açıya geç ve yakalanmamak için dua et. Fakat Mecha Chameleon'ın arkasındaki zeka, bu yıllanmış formülü baştan yazmak yerine tam tersine çevirmesinde yatıyor. Oyun size haritadaki bir nesneye dönüş demiyor. Size sunduğu tek şey bembeyaz, ifadesiz bir karakter ve bir fırça. Tuval sensin diyor oyun. Arka plana bak, renkleri kopyala ve kendini o duvara öyle bir çiz ki kimse senin orada olduğunu anlamasın. İşte bu küçük fikir değişikliği tüm türün kaderini değiştirdi. Çünkü bir sandalyeye dönüştüğünüzde kontrol sizden çıkar. Oyunun hazır modellemesine sığınırsınız. Ama Mecha Chameleon'da kontrol tamamen sizdedir. Bir tablonun eksik parçası olmak, duvar kağıdındaki bir deseni tamamlamak ya da bir heykelin gölgesi gibi davranmak zorundasınızdır. Buradaki ilham kaynağı sadece doğadaki bu kalemunlar değil. Çocukluğumuzda izlediğimiz o çizgi filmlerdeki absürt mizah anlayışı. Çizdiği sahte tünelden geçen Roadrunner'ı kovalarken duvara çarpan çakalın ya da duvardaki boyayla kamufle olup saklanan pembe panterin mantığı bu. Oyun bize karmaşık tuş kombinasyonları veya ustalaşmamız gereken bir refleks mekaniği sunmuyor. Sadece gözlem yeteneğinizi ve el becerinizi sınıyor. İşin en büyüleyici kısmı ise oyunun sizi koca bir satır tutorial metinle yormaması. Hiçbir dil engeli yok. Dünyanın neresinde olursanız olun bu oyunu ilk defa gören biri ne yapılması gerektiğini 5 saniye içinde anlıyor. İşte sosyal medya algoritmalarının arayıp da bulamadığı ilk kıvılcım tam olarak buydu. Sıfır karmaşa, maksimum görsel anlaşılabilirlik. Peki iyi tasarlanmış bir fikir tek başına milyonlara ulaşmak için yeterli mi? Cevap ne yazık ki hayır. İnternet tarihi dahi gibi fikirlerle dolup taşan ama hiç kimse fark etmediği için unutulup giden binlerce bağımsız oyunla dolu. Mecha Chameleon'ı bu dipsiz kuyudan çekip çıkaran şey tamamen izleyici reaksiyon üzerine kurulmuş olmasıydı. Geleneksel oyunlar size bir hedef verir. Kazanırsınız, seviye atlarsınız ya da en yüksek skoru yaparsınız. Bu oyunun eğlencesi başarıya giden yoldadır. Ancak Mecha Chameleon gibi yeni nesil yapımlarda dinamik tam tersine işler. Bu oyunda kazanmak sıkıcıdır. Hiç kimse oyun boyunca yayıncının bir duvara gizlenip arayan kişinin öylece önünden geçip gitmesini izlemek istemez. İzleyicinin görmek istediği tek bir şey vardır. Başarısızlık ve o başarısızlığa verilen devasa reaksiyon. 2 dakika boyunca tuval gibi ince ince boyandığınız, kusursuzca gizlendiğinizi düşündüğünüz o anı hayal edin. Arayan oyuncu tam yanınızdan geçip gidecekken fırçanın ucunda kalan ufacık bir renk hatası yüzünden sizi fark ediyor. İşte o an patlayan çığlıklar, arkadaş ihanetleri ve yayıncının yüzündeki o absürt çaresizlik ifadesi sosyal medyanın en değerli ham maddesidir. Bu durum oyunu bir oyun olmaktan çıkarıp yayıncı için bir tiyatro sahnesine dönüştürüyor. Oyun geliştiricisi oyuncuya bir simülasyon satmıyor. Yayıncıya bir şov malzemesi, biz izleyicilere ise o şovun izleme biletini satıyor. TikTok, Reels ve Shorts algoritmaları bu yüzden bu oyuna bayıldı. Çünkü kaydedilen bir videoda izleyicinin ne olduğunu anlamak için saniyelere ihtiyacı var. Karmaşık yetenek ağaçları, uzun diyaloglar ya da derin lore analizleri gerektiren bir oyunu 5 saniyede anlatamazsınız. Ama duvara yapışmış bembeyaz bir cismin yakalandığı anı herkes anlar. Oyun sosyal medyanın dikkat süresini sıfır kayıpla uyum sağladı. Mecha Chameleon'ın yakaladığı bu çılgınca ivme oyun dünyasında tesadüfen yaşanmış bir şans ya da algoritmik bir mucize değil. Tam aksine indie oyunların son yıllarda gizlice inşa ettiği yeni bir tasarım felsefesinin en olgun, en saf meyvelerinden birisi. Şöyle bir geriye dönüp bakın. Little Company, Only Up, Chain Together, son dönemde interneti sarsan, sosyal medyayı günlerce işgal eden ve bir anda milyonların diline düşen yapımların tamamı aynı gizli formülle üretildi. Oyun dünyası geleneksel pazarlama stratejilerini ve o çok güvendiği oyun tasarımı dogmalarını baştan aşağı yeniliyor. Eskiden bir oyun stüdyosunda masaya yatırılan ilk soru şuydu: oyuncunun elindeki kontrolcüye nasıl daha derin, daha tatmin edici ve sürükleyici bir deneyim sunabiliriz? Tasarımcılar saatlerce mekanik dengeleri, hikaye arklarını, grafik kalitesini ve oyuncunun ekran başındaki duygusal bağını hesaplardı. Bugün ise özellikle bağımsız oyun sektörünün mutfağında sorulan soru kökten değişti.
bu oyun bir yayıncının ekranında nasıl durur? Kaydedilen bir shorts videosunda izleyici ekranı kapatmadan önceki o kritik 3 saniyede onu nasıl yakalarız? İşte endüstrinin geldiği bu yeni noktaya izleyici odaklı tasarım deniyor. Milyonlarca dolarlık devasa reklam bütçelerine veya küresel billboard kampanyalarına sahip olmayan bağımsız geliştiriciler için artık en güçlü, en efektif reklam mecrası bir yayıncının canlı yayın ekranı. Oyun oyuncunun deneyimlediği kapalı bir ürün olmaktan çıkıyor. Kendi kendini sürekli üreten, yayıncıya malzeme sağlayan ve izleyiciyi ekran başına çiveleyen dijital bir içerik fabrikasına dönüşüyor. Geliştiriciler artık oyunun kodlarını yazarken aynı zamanda o oyunun doğuracağı klipleri, sosyal medyadaki reaksiyon videolarını ve çıkartılacak mizahı tasarlıyorlar. Mecha Chameleon tam olarak bu yüzden tek bir kelime diyalog içermiyor. Tek bir karmaşık üretici ekranı barındırmıyor. Çünkü anlatılması gereken bir şey yok. Her şey o an ekranın karşısındaki milyonların gözü önünde yaşanıyor ve tüketiliyor. Ancak bu altın madeninin arka tarafında son derece acımasız bir paradoks yatıyor. Saman alevi etkisi. İzletmeye, reaksiyon almaya ve anlık sosyal medya etkileşimine göre tasarlanan oyunlar bir havai fişek gibi patlar. Birkaç hafta boyunca her yerde o oyun görürsünüz. Algoritmalar size başka hiçbir şey önermez. Yayıncılar saatlerce o oyunda çığlık atar. Fakat işin acı gerçeği şudur. İzleyici oyunun sunabileceği tüm eğlenceyi, tüm o sürpriz anları yayıncının ekranından izleyerek doyuma ulaşır. Oyunu bizzat satın alma, kendi bilgisayarına indirip deneyimleme ihtiyacı hissetmez. Çünkü izlemek oynamanın sunduğu tatmini çoktan karşılamıştır. Ve o kaçınılmaz gün geldiğinde yayıncılar yeni bir trendin peşine takılıp oyunu terk ettiği an o milyonluk izlenmelerin arkasındaki grafik uçurumdan aşağı yuvarlanır. Geriye birkaç hafta tüm dünyayı sallayan ama bugün sunucuları bomboş kalmış, oyuncusu tükenmiş dijital bir enkaz kalır. Toparlamak gerekirse Mecha Chameleon bize sadece sıradan bir bağımsız oyunun başarısını ya da geçici bir sosyal medya akımını anlatmıyor. Bize gözlerimizin önünde şekillenen yepyeni bir dijital eğlence çağının haberini veriyor. Oyunlar artık sadece kendi dünyasında kaybolmak, derin hikayeler yaşamak ya da bireysel reflekslerimizi yarıştırmak için girdiğimiz sanal sığınaklar değil. Onlar artık milyonlarca insanın aynı anda toplandığı, güldüğü, reaksiyon verdiği ve üzerine içerik ürettiği devasa dijital tiyatro sahneleri. Belki de artık kabullenmemiz gereken bir gerçek var. Oyun endüstrisi kabuk değiştirip bu yeni evrene evrilirken bizler de farkında olmadan birer oyuncu olmaktan çıkıyoruz. Zamanımızın büyük kısmını oyunları bizzat tecrübe etmek yerine dijital bir tribüne oturup başkalarının o oyunlarda nasıl çaresizce bocaladığını izleyerek geçiriyoruz. Steam kütüphanelerimiz hiç dokunulmamış, indirimlerde toplanıp kenara atılmış yüzlerce oyunla dolup taşarken ekran başında harcadığımız saatler bir yayıncının tek bir hatasına kahkahalarla güldüğümüz anlara dönüşüyor. Oyun oynamanın verdiği o eski, emek isteyen hazzının yerini başkasının oyununu izlemenin sunduğu zahmetsiz, hızlı ve konforlu tüketim alıyor. Peki günün sonunda siz bu büyük dönüşümün tam olarak neresindesiniz? Mecha Chameleon gibi oyunları bizzat satın alarak arkadaşlarıyla o kaosa sürüklenen oyunculardan mısınız? Yoksa ekranın diğer tarafında başkalarının o dijital tuvalde rezil oluşunu izleyen pasif izleyicilerden misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.